Anestezi bilincin ve beyin kontrolünün geçici olarak ortadan kaldırılması. Bunu biz kaldırıyoruz. Yani ilaçlarla biz kaldırıyoruz. Süresini biz belirliyoruz. Hastaya işte idare ediyoruz şöyle böyle diye kaldığı zaman onun içindeki soru işaretleri zaten çoğu insan bunun ne olduğunu farkına da varmış oluyor. O da onları üzmemek için söylemiyor. Böyle bir karşılıklı iki yüzlük şeklinde gidiyoruz. Ama sonuçta başarısızlık oluyor. Ameliyattan sonra ağrınız olabilir, ağrı olmayacak değil ama ağrınızı gidermek için şunları yapacağız. Bunların açıkça konuşulması sadece hastanın mutluluğu bakımından değil, dolaylı veya dolaysız olarak ameliyatın başarısı, bütün bu ameliyat sürecinin başarısını da etkilediği artık pek çok bilimsel yayına sabit. 3 organda sıkıntı meydana gelir: beyin, böbrek, kalp. İlk YouTube videonuz nasıl, heyecanlı mısınız? Biraz heyecanlıyım. Her şeyin ilki heyecanlı olur tabii ki. Ama siz yapıcı yardımlarla heyecanımı gideriyorsunuz. Biz bunun için varız hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki hocam, bu YouTube kanalında neler anlatmak, neler söylemek istiyorsunuz? Böyle bir işe heveslenmemin temel olarak 2,5 nedeni var. Bir tanesi günlük pratiğimde ben bir anestezioloji ve reanimasyon uzmanıyım. Bunun öğretim üyesiyim aynı zamanda. Akademik olarak da bu işi yapıyorum. İnsanların bu işi bilmediklerini ve toplum tarafından çok az tanındığını, oysa ki çok insanın bu konuyla ilgili sorusu ve sorunları olduğunu gördüm. Bunlar için aydınlatıcı bir kaynak oluşturmak istedim. Bir de yıllardan beri dersler, konferanslarda, çeşitli konularda konuşuyorum. Bunları artık bir kayıt altına almak istedim. Sadece anesteziolojiyle ilgili değil, genel olarak tıp fakültesi öğrencilerine de ve bu konuyla ilgilenen insanlara da hitap edecek bir takım videolar çekmek istedim. Bir de yarım var, müzikle ilgileniyorum. Belki müzikle ilgili de videolar yaparız ama o ilerleyen dakikalarda düşecek şeyler. Ama bir müzik grubunun ismini verelim. Evet, Kort Vokal diye bir müzik grubumuz var. Teşekkür ederiz. Reklamımızı da yapalım. Kort Vokal ses teli demek bu arada. Ve tamamen doktorlardan oluşan, büyük ölçüde Türkçe pop ve Türkçe rock şarkılar, işte Barış Manço'lar, Cem Karacalar, Sezen Aksu'lar söyleyen, onları cover yapan ve işte 1-2 ayda bir konser veren, kongrelerle çıkan bir grubuz. Peki o zaman anesteziye geçebiliriz bence. Geçelim, evet. Şimdi size Cem Yılmaz'la ilgili bir video izleteceğim. Nedir dedim anestezi? Cem Bey, hastaları bayıltıyoruz. Hakikaten oha yani bu kadar. Bir uzmanla böyle anlatırsa. Dedim nasıl bayıltıyorsunuz ya? Gaz veriyoruz dedi. Bizdeki imkansızlıklar o noktaya gelmiş. Gaz veriyor. Yani teçhizat falan yok. Gaz veriyor. Sen yaparsın. Sen aslansın. Seni kesseler acımaz. Manyak mısın sen? Gaz alıyorsun. Bölün lan ikiye diye. Öyle bir şey. İnanılmazdı. Dedim siz bari hanımefendi anlatın, nedir anestezi? Ameliyat olan bilir şekerim dedi. Bana. Hocam anestezi bu mudur? Ya tabii Cem Yılmaz'la aşık atacak değiliz. Cem Yılmaz öyle diyorsa öyledir ve çok güzel anlatmış. Ama öyle değil. Tabii ki birazcık da tabii seyircisiyle dalga geçmek için yapmış. Bir kere gaz vermiyoruz. Tabii ki gaz vermek, insanları motive etmek daima iyi bir şeydir. Ama çok sınırlı hasta grubu, çocuk hastalar ve bazı sınırlı hasta grubu dışında gazı sadece anestezinin idamesinde, devamında veriyoruz. Anestezi damardan yapılan, bir damar yolu açılıyor. Serumla beraber verilen ilaçlar ile sağlanıyor. Yani hastayı uyutuyoruz, o bölüm doğru. Bayıltıyoruz hastayı. Yatırıyoruz, bayıltıyoruz. O bölüm doğru. Ama ondan sonrasında daha derin anlatılması gereken bir şey. Cem Yılmaz'ın tespiti şu bakımdan çok doğru ve önemli. İlk en başta da söylediğim gibi anestezioloji çok az biliniyor. Ne yapıyor bu adamlar? Niye bunu doktor yapıyor diye soranlar var hatta. Ama aynı anda da çok korkulan bir şey. Bunlar birbirinden bağımsız değil. İnsanlar bilmediği şeylerden korkarlar. Bu sadece anestezi için geçerli değil. Bu
tıbbın bütün dallarında yarın ameliyat olacak olan kişinin ameliyatı hakkında da çok fazla bilgisi olmadığını görüyoruz. Anestezi bilmediğimiz ve bu nedenle korktuğumuz için veya bilmediğimiz için korktuğumuz bir konu. Bu nedenle bunu aydınlatmak gerekiyor. Aydınlatmak sadece insanı iyi hissettirmek bakımından değil. Pek çok şey sadece anestezi değil dediğim gibi. Yapılacak ameliyatın mahiyeti. Burada başımıza gelebilecek şeyler, bu ameliyatın niçin yapıldığı da aslında hastaların bu ameliyat ve anestezi ile önümüzdeki günlerini geçirecek hastaların çok iyi bilmesi ve tırnak içinde söyleyelim eğitilmesi gereken konular. Bizim kültürümüzde hani bunu biraz aslında Akdeniz kültürüne diyelim. Bu çok da sevilen ve çok da alışık olmadığımız bir davranış biçimi ne yazık ki. İnsanların hani kötü bir hastalığı olduğunu bile yakınları ona çok fazla söylemek istemiyorlar ve doktorun da söylemesini istemiyorlar kimi zaman. Yani işte sadece bir kistmiş canım falan gibi. Oysa ki öyle değil. İnsanlar başına neler geleceğini, önümüzdeki günlerde kendisinin ne büyük zorlukların hatta açıkça söylemeli beklediğini ve bunlarla nasıl başa çıkmak için de neler yapması gerektiğini öğretilirse pek çok bilimsel çalışma göstermiş ki aslında bu tedavi sırf bu nedenle yani hasta eğitildiği için daha başarılı oluyor. Ama hastaya işte idare ediyoruz şöyle böyle diye kaldığı zaman onun içindeki soru işaretleri zaten çoğu insan bunun ne olduğunu farkına da varmış oluyor. O da onları üzmemek için söylemiyor. Böyle bir karşılıklı ikiyüzlülük şeklinde gidiyoruz. Ama sonuçta başarısızlık oluyor. Oysa ki şöyle bir şey olacak. Yani siz yarın ameliyat olacaksınız. İşte şu kadar süre bir şey yiyip içmemeniz gerekiyor. Çünkü bunları da konuşuruz. Şu nedenle bir şey yiyip içmemeniz gerekiyor ya da son ana kadar bir şey içebilirsiniz de. Başınıza şunlar gelebilir. Ameliyattan önce ya da sonra kemoterapi diyelim ki uygulanacak size. Ameliyattan sonra ağrınız olabilir, ağrı olmayacak değil ama ağrınızı gidermek için şunları yapacağız. Bunların açıkça konuşulması sadece hastanın mutluluğu bakımından değil, dolaylı veya dolaysız olarak ameliyatın başarısı, bütün bu ameliyat sürecinin başarısını da etkilediği artık pek çok bilimsel yerine sabit. Bu genel bilgiyi geçelim. O halde anestezi hakkında da bilgi vermemiz gerekiyor diye gelelim. Şimdi anestezi hakkında iki tane ekstrem var. Bir tanesi insanların anesteziden korkmasını devam ettiriyor. Ve insan diyor ki ya sana anestezi değil sedasyon vereceğiz biz sadece diyorlar. O fark ne? Arada çok ciddi bir gri alan var. Yani bu uçta tam sedasyon, bu uçta da genel anestezi var tamam ve bunlar farklı şeyler. Ama bunlar birbirinden tamamen ayrı iki küme değil. Çok ciddi bir kesişim kümesi var. İkisi için hemen hemen aynı ilaçları kullanıyoruz. Ve bu nedenle de hani yani anestezi olursa çok kötü başıma çok kötü şeyler gelecek ama sedasyonmuş. Bu canım denecek de bir şey değil işin doğrusu. Tabii ki bazı girişimleri sedasyon denen şey bunun ödemesine kadar her şey farklı. Bu nedenle tabii ki farklı ama eğer anestezi için bir risk varsa o riskin %100'ü değilse de önemli bir bölümü sedasyon içinde vardır. Peki sedasyon ne? Anestezi ne? Şimdi önce anestezi nedir'e başlayalım. Anestezi böyle bir derin uyku durumu değil. Anestezi bilincin ve beyin kontrolünün geçici olarak ortadan kaldırılması. Bunu biz kaldırıyoruz. Yani ilaçlarla biz kaldırıyoruz. Süresini biz belirliyoruz. Ve bunu yaptığımız zaman çok derin bir yer, yani gideceğimiz derinliği de zaten bunların da monitörleri var. Belki ilerleyen videolarda konuşuruz. Gideceğimiz yeri de biz belirliyoruz. Ondan sonra da iş bittiği zaman da zaten işin bitimine yakın zamanlarda kapatılıyor. Böyle çok uzun bir zamanda almıyor. Sonra da hastamızı uyandırıyoruz. Sedasyon da aynı şekilde. Şimdi sedasyon uygulanan girişimlerde iki ihtimal olabilir. Mesela MR gibi çekimler, yani ağrı duymayacağı ama MR makinesine girmekten çekiniyorum, kaygılanıyorum diyen insanlara yaptığımız iş gerçekten sedasyon. Yine aynı ilaçları kullanıyoruz. MR'a girerken sedasyon alacak arkadaşlara buradan söyleyeyim. Aynı ilaçlar kullanılıyor. Kameraya söyleyeyim. Aynı ilaçlar kullanılıyor ama biraz daha düşük dozda kullanıyoruz. Gözünü aç dediğimiz zaman açıyor ama uyuyor. Yani o kontrolü yine kaybediyor. Zaten istediğimiz şey bu. Sedasyonda da istediğimiz şey
beynin kontrolünün kaybolması ki o kaygı ortadan kalksın. O kaygıyı giderecek ilaçları belki birazcık daha fazla dozlarda veriyoruz. Ama hastayı uyutacak ilaçları da belki birazcık daha düşük dozlarda veriyoruz. Sedasyonla anestezi arasındaki fark aslında önemli ölçüde bu. Anesteziden korkuyoruz dedik. Peki biz anesteziden neden korkuyoruz? Yani evet, bir bilgilendirme hatası, bilgilendirme eksikliği olabilir. Bu bir kısmı. Bir kısmı da çok bildiği için mi korkuyor acaba? Bu bilginin nereden geldiğine bakalım. Çok soru hani güzel bir soru oldu. Çok uzun konuşulacak şey. İki şeyden büyük ölçüde korkuyorlar. Bunlar için de ayrı ayrı uzun uzun konuşabiliriz. Bir tanesi anestezi nedeniyle başıma bir şey gelirse diye. Çünkü bunları da işte dizilerden, filmlerden görüyorlar. Ya ben ameliyattan korkmuyorum, anesteziden korkuyorum diyor. Aslında o bir bütün. Yani anesteziyle ameliyat bir bütün aslında. İnsanlar anesteziden vefat etmiyor ya da anestezi nedeniyle bir yanı sakat kalmıyor büyük ölçüde. Eğer çok ciddi bir komplikasyon olmamışsa tabii bunlar da ayrı konuşulacak. Ama aslında anesteziden bu nedenle direkt korkulacak bir şey yok. Bir grup insanda ya ben ameliyat sırasında uyanırsam korkusu oluyor. Bu da aslında çok temelli bir korku değil. Bazı ameliyatlarda yüzeyel bir anesteziyi biz tercih ediyoruz. Mesela çok ağır travmalardan sonra yapılan acil ameliyatlar, bazı doğum ameliyatlarda genel anestezi verecek olursak bu çok da derin olmayan anesteziyi tercih ediyoruz. Burada bu mümkün olabiliyor. Ama artık günümüzde üstelik de bu monitörize edilirken bu çok düşük bir oranı düşmüş durumda. Anesteziden yani uyanık kalma, farkında varmayı da bir yana bırakalım, onun üstüne daha konuşacağız. Anesteziden uyanamama, anestezi nedeniyle vefat etme ya da bir kalıcı komplikasyona maruz kalma durumu ise onun da oranı çok düşük. Sağlıklı insanlarda, sizde bende Allah korusun yani ameliyat olacak olursak bu oranın 100 binde bir, 200 binde birden daha aşağıda olduğunu artık biliyoruz. Bu nedenle öyle hani 1950'lerdeki gibi eter nedeniyle kalbinin durması gibi bir durum söz konusu değil. Özellikle siz, ben gibi sağlıklı insanlar için. Anestezi risklerini ama yani riskin arttığı durumları yapan bir sınıflandırma var Amerikalılar tarafından. Zaten Amerikan Anestezi Derneği tarafından bu sınıflama yapılmış. Bizlerin her gün kullandığımız karşımıza geldiği zaman bu hastayı hemen bu sınıflamaya sokuyoruz. Ve bu sınıflamaya göre bu risk artıyor. ASA diye bir şey. Bu ASA 1, 2, 3, 4. 4'e düştüğüm 5'i de var bunun. Hatta işte 6'sı da tereddütlü olarak var. Sayı ilerledikçe risk artıyor doğal olarak. O nasıl? Neler riskli, çok yüksek riskli? Zaten en sonuncusunu söyleyeyim. Bu ameliyata girse de girmese de zaten 24 saat içinde kaybedilmesini beklediğimiz hastalar en riskli durumdaki hastalar. Bir ilerisi zaten o sınıflama dışı da sayılabilir. Beyin ölümü olmuş. Yani artık zaten kaybedilecek. Organını vermek üzere bizim ameliyata alacağımız hastalar ki zaten ona tamamen ayrı bir prosedür uyguluyoruz. Onu bir yana bırakacak olursak her halükarda zaten kaybedilmesini beklediğimiz hastalara hani bir son şans vermek üzere ameliyata aldığımızda bunlar en yüksek gruptaki hastaları oluşturuyor. Daha sonra aradaki bölümleri dolduracak olursak ek hastalıklar, yani ameliyattan bağımsız olarak hastanın sahip olduğu ek hastalıklar, kronik hastalıklar, bunların en önemlileri kalple ilgili ya da akciğerle ilgili olan hastalıklar oluyor. Hastanın diyabeti varsa mesela, şeker hastasıysa bu da riski artıran bir şey oluyor. Başka diğer aklınıza gelebilecek bütün sistemlerle ilgili kronik hastalıklar bizim risk gruplarımızı artırıyor. Bunlar işte ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4 diye sınıflandırılıyorlar. Her halükarda size, yani tabii hastaya ASA 3'sünüz demenin anlamı yok ama ameliyattan önce hastayla konuşulurken, bu aydınlatma yapılırken bu riski bildirmek de gerekiyor. Anesteziden korkun, aman yarabbim ya anesteziden ölürsem durumu var. Bir grupta da yine başka doktor arkadaşların diyelim, onlara suç verelim.
Ya yok aslında böyle bir şey. Ben bu ameliyattan 10.000 tane yaptım ya da işte anestezist ben bundan 100.000 tane böyle hasta uyuttum. Tık olmadı. Hiçbir şey yok. Kapıdan çıktığında merdivenden düşme ihtimalin ne kadarsa anesteziden başına bir şey gelme ihtimali de o kadar gibi bir yaklaşım da yanlış. Çok düşük bir risk ama kapıdan çıktığınızda merdivenden düşme ihtimalinize göre doğal olarak hani bir tık da olsa daha fazla bir risk var. Bu tabii doğru. Bu riskin giderek ne kadar arttığı yani yüzde vermek daima yanlış bir şeydir. Ama riskin arttığı yani sizde işte ne diyelim kronik obstrüktif akciğer hastasınız. Bronşitiniz var, kronik bronşitiniz var. Hipertansiyonunuz var. Kontrolsüz bir diyabetiniz var. Obezsiniz. Anlıyorsun. Şimdi doğal olarak yarın ameliyat olmanız gerekiyorsa siz de genel olarak anesteziye bağlı ya da anesteziye bağlı olmadan ameliyata bağlı olarak riskin daha yüksek olduğunu sizin de bilmeniz gerekiyor. Kendinizi buna hazırlamanız gerekiyor. Hatta böyle durumlarda ilgili branşlar, mesela bu durumda bütün branşlar giriyor hemen ve cerrahın da bulunduğu bir şekilde öncelik sıralaması da yapılır. Tabii ciddi hastanelerde oluyor bu. Yani nedir? Hastamızın ameliyatının yarın olmasını terazinin bir kefesine koyuyoruz. Öbür kefeye bu hastanın durumunu önümüzdeki günler içinde optimize edebilir miyiz? Daha iyileştirip yani birazcık daha ameliyatın gecikmesinden dolayı bir ödün verelim ama hastamızın durumunu daha iyi optimal duruma getirelim. Aslında anestezistin ciddi görevlerinden birisi de bu kararı verme konusunda farklı branşları birleştirmek, onların fikirlerini konsülte etmek diyelim. Benim anladığım şu, eğer bir ameliyat kararı varsa, verilecekse burada bir kar zarar dengesi kuruluyor. Çok doğru. Ve eğer kişi için bu çok elzem değilse, hayat standardını, yaşamını devam ettirebilmesi için çok tercih edilmiyor ameliyata girmesi, değil mi? Böyle bir hastanın, yani şimdi şunu var, daha bugün hatta bunun konuşması da oldu. Tıbbi olarak takip edelim diyor zaten bunu hani çok ameliyat heveslisi o değilse cerrah arkadaş zaten o da sonuçta kendi namının da kendisi bizzat egoist olarak da yani kendi bir vefatı olmasını istemez. Bunu tıbbi olarak takip edelim bu hastayı denir zaten işin sonunda. Ama ameliyata tamamen iptal etmek çok ekstrem, çok istisnai bir durumdur. Yani çok yaşlı, 87 yaşında bir insanı evet takip edelim dediğimiz zaman hani artık son zamanlarını da bir de ameliyat stresiyle geçirmeyelim de demek oluyor bu. Ama bunun dışında ek hastalıklarının, bu kronik hastalıkların kısa zamanda birazcık düzeltilip düzeltilmeyeceğine bakmak gerekiyor. Yani astım hastasısınız. Bir 10 gün, 15 gün size bir tedavi verirsek, daha yoğun bir tedavi uygularsak, acaba bu hastalık şey olur. Günde 3 paket sigara içiyorsunuz. Günde 3 paket sigara içen bir insanı, tabii sigara bölümü herhalde bir yarım saatlik ayrı bir video olabilecek bir bölüm ama bir hafta sigara bırakmaya razı edebilirsek ki bunun çok mümkün olmadığını da biliyorum bu arada. O zaman bu bir hafta boyunca sigara içmeden geçirdikten sonra bazı ilaçları kullanan hastaları mesela ameliyatta kanamasın diye bu ilaç kesiliyor. Bu dengelerin sağlanması bunların hepsi ameliyat öncesindeki anestezi değerlendirmesi sırasında ve büyük ölçüde anestezistin şimdi liderliği dersem diğer branş arkadaşlar biraz bozulabilir ama anestezistin yönlendirmesiyle diyelim. Anestezistin yönlendirilmesiyle karar verilen şeyler oluyor. Bu bakımdan ameliyattan önce anestezistin değerlendirmesi hem hastaya bilgi verilmesi, risk hakkında bilgi verilmesi ve hem de işte bunun ayrı da daha konuşuruz. Bu değerlendirmenin yapabilmesi için çok önemli. Peki komplikasyon dediniz az önce. Anestezide başımıza gelebilecek komplikasyonlar nelerdir? Hastanın yanlış değerlendirilmesine bağlı. Yani ne diyelim? ASA 1 biraz önce bahsetmiştik. ASA 1 grubu bir hastaya imiş gibi düşünmek ASA 3 bir hastayı. ASA 3 hastaya
Mesela ameliyat başlamadan, anesteziste başlamadan önce bazı monitorizasyonları yapmamız gerekiyor. Mesela kan basıncını devamlı olarak gözleyebilmemiz gerekiyor. Sıvı durumunu ameliyattan önce belki gözlemeye başlamamız gerekiyor. Bunları yapmadan asabi bir hasta gibi uyutursak o zaman tansiyonu sonradan kolay kolay düzeltilemeyecek şekilde ya da düzeltsek bile tansiyon o kadar düşüyor ki onun getirdiği bir takım hasarlar ortaya çıkabiliyor. Mesela? Tansiyon düştüğü zaman doku oksijenlenmesi bozulur. Doku oksijenlenmesinin bozulduğu zaman yani çok düşük tansiyon uzun süre düşük kalırsa oksijensizliğe bağlı olarak başta beyin olmak üzere çeşitli hasarlar ortaya çıkabilir. Kalpse bizzat kendisi de yani oksijensizliğe farklı mekanizmaları var beyinle kalbin. Onu sonra o dersleri anlatırken konuşuruz. Kalbin de oksijensizliğe dayanmaması durumu olur. Bunlar sıkıntı yaratır. Yani en çok 3 organda sıkıntı meydana gelir. Beyin, böbrek, kalp. Bunlar da kalıcı hasarlar. Onun bir adım ötesi Allah korusun hastanın kaybı olabilir. Bir diğer olası komplikasyon bir entübasyon var. Bundan da ilerleyen videolarda konuşacağız. Genel anestezi çoğunlukla çünkü yapay solunum uyguluyoruz anestezi sırasında. Genel anestezide çoğunlukla hastamızı entübe ediyoruz. Ne demek bu? Paniğe kapılmayın diye kameraya söyleyelim yine. Uyuttuktan sonra nefes borusuna ağızdan bir tüp sokuluyor. Herkes bunu aslında Covid zamanından aşina. O da yanlış bir bilgilenme olmuştu aslında. Bunu da parantezinde söyleyelim. Hasta entübe edildi, o halde kaybedilecek gibi bir endişeye kapılıyor. Hasta çok kritik olduğu için entübe ediliyor. Yani entübe edildiği için kaybedilmiyor. Zaten entübe edilmese öyle veya böyle kaybedilecek olduğu için entübe ediliyordu Covid zamanında da. Ben de konuyu çok dağıttım belki ama. Ama hasta entübe ediliyor. Entübasyon zorluğu nedeniyle hasta kaybedilebiliyor. O da soluk borusunun darlığı vesaire mi? Soluk borusuna ulaşmak bazen imkansız olabilir. Entübasyon videosunda ayrıca konuşacağız. Bunun için dernekler var. Hatta bir sürü dernek var. Uluslararası planda dünya dernekleri de var. Difficult Airway Society diyor. Zor Hava Yolu Derneği. Bu uçaklarla ilgili değil airway dediğimiz zaman. Hava yolunun sağlanmasının zorluğundan ortaya çıkan dernekler. Bunlar farklı dernekler, hatta farklı algoritmalar çıkarıyorlar. Zor hava yolunu, öngörülebilen zor hava yolu var, öngörülemeyen zor hava yolu var. Öngörüleni şöyle yapılıyor. Zaten anestezi öncesi değerlendirmede zor hava yolunun bir takım kriterleri var. Onlara göre değerlendirip onun da bir skoru var. Ona göre bir skor veriyoruz. O skoru bakıp o zaman daha tedbirli davranabiliriz. Ama bazen gayet normal gözüküyor anatomisi ama sonra açıp baktığımız zaman hiçbir şey görmüyoruz. Tam olarak Allah korusun. Bu durumda acil olarak mesela trakeostomi, bu hani geçici, orada kalıcı olmaz ama geçici olarak nefes borusunun delinmesine kadar giden şeyler var. Hepsini bir yana bırakalım. Bu nedenle kaybedilen hastalar var. Bu tabii çok spesifik vakalarda oluyor sanırım. Yani o az önce bahsettiğin şey 100.000'de 1 gibi bir oran mıydı? Bu 100.000'de 1'in parçalarından bir tanesi bu. Peki ben sizin anlattıklarınızdan şunu anlıyorum. Biz bir ameliyata girerken genellikle hep cerrahla görüşüyoruz. Hiç ameliyat ekibiyle görüşmüyoruz, konuşmuyoruz. Evet. Anladığım o ki cerrahtan daha önemli anestezist mi? Yok, estağfurullah. Yani öyle bir öncelik şeyi yapmayalım ama mutlaka görüşülmesi gerekir. Şimdi anestezisini seçmek, tabii beni seçin diye şey yapabilirim ama beni seçin dışında anestezistinizle görüşmek, anestezistinizin de sizin anestezinizi tanımanızın yanı sıra anesteziyoloğun da sizi tanıması bakımından önemli. Yani bu ameliyat öncesi görüşme sırasında, şimdi benim çalıştığım hastanede bizim bir polikliniğimiz var ve yarın ameliyat olacak, yani önümüzdeki günlerde ameliyat olacak bütün hastalar mutlaka, yani %100 bu poliklinikten geçiyorlar. Yani ameliyathane dışı verilen anestezilerde bu günübirlik olarak yapılabiliyor ama bizim en az 24 saat önce
hastaları değerlendirmemiz gerekiyor. Burada biz neleri değerlendiriyoruz? Onlar hakkında da biraz bilgi vereyim. Biraz önce söylemiştim, hastanın diğer hastalıkları var mı? Yani kronik hastalıkları var mı? İşte kalple ilgili 2 kat merdiven çıkıp, mesela bu çok basit bir sorudur ama aslında bunun bir puanlama, skorlama sistemi var. MET diye, hatta ismini de söyleyelim. 2 kat merdiven rahat çıkabiliyor musun? 2 kat merdiven çıkmak, kardiyologlar da bunu bilirler, aslında çok basit bir değerlendirme şeyidir. Ya ben 2 katı çıkar, 1. katta nefes nefese kalıyorum diyen hastada bir risk vardır. Yani çok da meslek sırrı veriyormuş gibi oluyorum ama aslında bunların hakikaten hastalar tarafından da bilinmesi gerekiyor. Kontrolsüz hipertansiyonu olan hastaların riskleri vardır. Şeker hastalarının şöyle bir derdi var. Diyabet bir sürü hastalığı maskeler. Yani aslında kalp hastası olup da göğüs ağrısı çekmesini beklediğimiz insanlarda diyabet de varsa, ki bunlar çoklukla beraber de giderler. Diyabet yüzünden ağrıyı hissetmeden infarktüs geçirip vefat edebilen insanlar ne yazık ki. Yani diyabet o ağrıları, bize alarm verecek olan ağrıları bazen baskılayabiliyor. Bu nedenle kontrolsüz diyabet önemli bir şey. Başka ne soruyoruz? Tiroidinle ilgili bir sorun var mı diyoruz. Çünkü ameliyata başladığımız zaman tiroid patlayabilir. Devamlı kullandığı ilaçları soruyoruz. Oraya ayrı geleceğim. Ağız açıklığını, boyun hareketlerini sınıyoruz. Dişlerinde bir sorun olup olmadığını söylüyoruz. Bu bölümü intübasyonda anlatacağız. Daha önce ameliyat oldunuz mu? Ameliyat oldunuzsa bu ameliyat sırasında anesteziyle ilgili bir sorun çıktı mı diye soruyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü çok ender, hani o 100.000'de 1'e sayılacak şeylerde malin hipertermi denen bir hastalık var mesela. Malin hipertermi hasta kaybına kadar gidebiliyor. Hastada ya da ailesinde böyle bir sorun olmuşsa bunu bilmek gerekiyor. O nedenle geçen ameliyatlar hakkındaki bilgi ya da intübasyon zorluğu varsa, yok gayet güzel, sorunsuz. Çünkü zor intübasyon olursa bu mutlaka hastaya söylenir. Yani en kötü hastane, en kötü demeyeyim ama bu konuya en az özen gösteren hastanelerde bile bu hastanın zor intübasyon olduğu o hastaya bilgi verilir. Bunlar önemli şeyler. Bazı hastalar, ki bunun da ayrı skor sistemi vardır. Mesela ameliyattan sonra çok ağrı eşiği çok düşüktür, çok ağrım oldu der. Bazı hastaların bulantı kusması, bunlardan da konuşuruz. Bulantı kusması çok olur. Ameliyatım iyi geçmişti, anestezisiyle ilgili sorun olmadı ama 2 gün kustum der. Bunlar önemli şeyler. O zaman biz mesela bulantı kusmaya daha fazla özen göstereceğiz demektir. Daha fazla o ilaçlardan vereceğiz demektir. Bunlar bizler için hep işaret olur. Siz o zaman ameliyat öncesinde hastaya bu bilgiler ışığında bir karışım ilaç mı uyguluyorsunuz yani? Yaptığımız ilaçlar ilaç olarak çok fazla farklı değil. Yani örnek veriyorum, 5 birim bulantı kusmadan, işte 2 birim şundan, öyle Bravo. mi? Bulantı kusma ilacını kullanıcı artık rutin olarak, hemen hemen rutin olarak bir bulantı kusmaya karşı tedbirimizi alıyoruz. Ama bunun da skorlaması var. Bulantı kusma skoru yüksek ise, daha önce başına böyle bir şey gelmişse, yani çok basit bir skor bu arada bu. Gemi tutar mı sizi? Sigara içiyor musunuz? Kadın mısınız? Kadınlarda daha fazla ve yani birkaç maddeyle oluşan çok basit bir skoru var bunun. Upfoot skoru denen bir şey. Bununla biz hastaya bir fazla ilaç yapıyoruz. Anestezi yöntemimizde bir minik değişiklik yapabiliyoruz ve hastanın postoperatif ameliyat sonrası bulantı kusmasının daha az olmasını sağlıyoruz, temenni ediyoruz, bu yola gidebiliyoruz. Böyle yaklaşımlarımız oluyor. Ağzının açıklığını test ediyoruz. O zaman herkesi hala klasik laringoskopiye, klasik aletlerle entübe etmeye devam ediyoruz. Bunda bir sakınca yoktur. Ama eğer entübasyon sıkıntısı varsa onu, hani ben mesela kendimi övebileceğim şeylerden bir tanesidir. Başka merkezlerde entübe edilemediği için ameliyatı yapılamayan hastaların
bunun yapılabildiği merkezlere gönderildiği olur. Biz işte fiber optikle uyanık entübasyon yaparak hastamızı uyutabiliriz. Şimdi bu anestezi öncesi görüşmede bizim özen gösterdiğimiz birkaç şey daha var. Onlardan konuşalım. Bir tanesi sigara içiyor musun diye soruyoruz. Sigarayı bırakmasını istiyoruz. Bunu ben hiç sigara içmedim diyebilirim hayatta ama anlayabiliyorum ki zaten ameliyat stresi içine gelecek olan bir insanın sigarayı bırakması tabii ki zor bir iş. Ben işin doğrusu şöyle bir taktik uyguluyorum. Ben sigara içen hastayı uyuturum. Yani sigara içmeniz benim sizi uyutmam ve uyandırmamda büyük bir sıkıntı yaratmayacaktır. Ama şöyle bir gerçek var. O sigaranın biriktirdiği bir takım sekresyonlar oluyor. Ve anestezi sırasında o sekresyonlar birikiyor. Yani siz ameliyattan sonra zaten o ameliyatın sıkıntısını çekerken bir de bunları öksürerek atmak zorunda kalacaksınız gibi bir ikna yöntemi bulmaya çalışıyorum ki bu doğru bir şey. Gerçekten diğer sıkıntılarının yanı sıra sigaranın en önemli sıkıntısı ameliyattan sonra hastanın bu sekresyonları atmak için acayip çaba göstermek zorunda kalması. 48 saat bile aslında tercihen 2 hafta ama 48 saat bile sigarayı bırakmak için iyi. Alkol alışkanlığını soruyoruz. Alkol alışkanlığı olan insanlarda yöntemlerimizi bayağı değiştiriyoruz doğrusu. Bazı şeyleri daha fazla, bazı şeyleri daha az yapmamız gerekebiliyor. Alerji konusuna birazcık daha girebiliriz. Alerji çok sorulan bir şey. Bana anestezi testi yapılmadı diye bir şey var. Şu anda İstanbul'da anestezi testi eskiden sadece İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılıyordu. Şu anda orada da yapılmıyor. Anestezi testi yok. Yok. Yani kullandığımız ilaçların hani alerji yapıp yapmayacağını denetlemek çok da mantıklı değil. Yani imkansızlıklar nedeniyle yapamıyor değiliz. Biz hastamızı bir kere şunu söyleyelim. Alerji hatta bunun en uç noktalarından bir tanesi olan anafilaktik şokun başınıza gelebileceği en iyi yer aslında ameliyathane. Çünkü ameliyathanede insan anafilaksiyle en az zararı göreceğinizden yani ölmez demeyeyim gördük ölenleri de ama kaybedilmesi ihtimali en düşük olan ya da alerjiye karşı tedbirlerimizi en hızlı bir şekilde alabileceğimiz yer bu. Birincisi bu. İkincisi bu ilaçlar çok minik dozlarda işte bu cilt altına falan yapılıyordu bu alerji testi varken benim eski İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Bunlarda yalancı negatif, yalancı pozitif sonuç çıkma ihtimali çok yüksek oluyor. Yani bazı insanlarda bu cilt altına yapıyorsunuz. Sadece cilt altının gösterdiği reaksiyonla da olabilecek bütün ilaçlara karşı alerjik çıkıyor hasta. Oysa sonra uyutuyoruz, hiçbir şey çıkmıyor. Tersi de olabilir. Evet, ya alerji çıkarsa? Evet, yani cilt altına yaptığınız hiçbir şey çıkmadı. Ondan sonra uyuttuk, her yanı kabardı. Hava yolu şişti. En korktuğumuz şey bu yani cildinde döküntü olmasından değil, hava yolunun spazm olmasından çok korkuyoruz. Ona da ilaçlarını yapıyoruz. Yani bu başımıza gelebilecek bir komplikasyon ama bu komplikasyonu alerji testiyle, olası bir testle önleme ihtimalimiz çok düşük. Yani artık genel kanı attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek gibi değil. Bize yanlış negatif, yanlış pozitif çok sonuçlar verdiği için bana alerji testi yapılmadı bölümü çok geçerli bir yargı değil. Peki bunun dışında var mı dikkat ettiğiniz şeyler ameliyat öncesi, anestezi görüşmesinde? Bunlar hastayımıza konuştuğumuz bölüm. Daha sonra rutin bir hekimlik muayenesi yapıyoruz. Yani sırtını dinliyoruz, kalbini dinliyoruz, oksijen satürasyonuna bakıyoruz. Satürasyonla ilgili konuşuyoruz. Covid'den dolayı bütün toplum satürasyonun ne olduğunu biliyor artık. Tansiyona bakıyoruz. Ve bir takım kan testleri ve tetkikler istiyoruz. O hastayla sohbetimizden ve genel yaptığımız fizik muayeneden edindiğimiz izlenime göre bir rutin istenen şey var. İşte kanama pıhtılaşma zamanına bakmak gibi. Bazı hastalarda da işte mesela karaciğer fonksiyonlarını, böbrek fonksiyonlarını test eden kan testlerini istiyoruz. Elektro istiyoruz. Çok sık değil. Giderek az zaman sıklıkta. Niye benden elektro istenmedi diye endişe etmesinler. Artık rutin bir tetkik değil elektro istenmesi ya da akciğer filmi istenmesi.
Ama gerektiği zaman istiyoruz ve gerektiği zaman da diğer branş hekimlerinden de acaba bize tavsiyede bulunur musunuz diye de yardım istiyoruz. Bununla hani bu hastanın anestezi almasına, ameliyat olmasına izin vermek gibi demeyelim. Yani orada bir izin yanlış kelime olduğunu hep düşüne gelmişimdir. Öneriniz var mı? Yani bu hasta o zaman diyecek ki mesela bana örneğin kalp doktoru ya bir hafta bir tedavi uygulayalım ondan sonra yapalım. Sık şeylerden bir tanesi kullandığımız ilaçları keselim midir vardı. Çok az ilacı kesiyoruz artık. Günümüzde en sık kestiğimiz ve bize en sıkıntı yaratan şey kan sulandırıcı ilaçlar. Bunlar çok kullanılıyor ve bunların bir kısmını kesmek, bir kısmını ameliyata kadar devam ettirmek, bir kısmını kesip köprüleme denir. Başka bir ilaca geçmek gerekiyor. Bu konuda da her ne kadar biz bu konudaki kılavuzları biliyorsak da bu konuda da kardiyolog arkadaşlardan yardım istiyoruz. Tam da bu hastada acaba stent konmuş, stentinin yapısı nedir? Bu stente göre bu kan sulandırıcıyı kesmemeliyiz vesaire.